Bu videoda Sapiens'in kabile içinde birbirine nasıl uyum sağladığını konuşacağız. Dedikodunun neden boş laf değil, hayatta kalma aracı olduğunu, yaklaşık 150 kişilik görünmez sınırın kabileleri nasıl şekillendirdiğini, tabuların ilk yasalar gibi nasıl çalıştığını ve dışlanma korkusunun neden hala içimizde yaşadığını inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Ben Ciyodak. Çayınızı kahvenizi alın ve arkanıza yaslanın. Bugün ateş başında başlayan o sessiz kuralların insan zihnini nasıl şekillendirdiğine bakacağız. Doğada hiçbir canlı tamamen sessiz değildir. Kuşlar tehlikeye haber vermek için öter, kurtlar sürüyü toplamak için ulur, bal arıları yiyeceğin yönünü ve uzaklığını dans ederek anlatır. Hatta bazı maymun türlerinde iletişim daha da karmaşıktır. Vervet maymunları tehlikenin havadan mı yoksa karadan mı geldiğine göre farklı alarm sesleri çıkarabilir. Böylece grup sadece tehlike var mesajını değil, tehlike nereden geliyor ve ne yapmalıyız bilgisini de alır. Yani iletişim milyonlarca yıl boyunca hayatta kalmanın en önemli araçlarından biri oldu. Ama Sapiens'te bu iletişim bambaşka bir boyuta taşındı. Atalarımız sadece aslan geliyor demekle yetinmedi. Bir noktadan sonra kim güvenilir, kim avı paylaştı, kim yalan söyledi, kim zor zamanda arkasını döndü gibi soruların da peşine düştü. İnsan dili yalnızca doğadaki tehlikeleri anlatmak için değil, insanın içindeki tehlikeyi anlamak için de kullanılmaya başladı. Bugün dedikodu dediğimiz şey kulağa biraz basit, hatta biraz ayıp bir alışkanlık gibi geliyor olabilir. Ama on binlerce yıl önce ateşin etrafında oturan küçük sapiens grupları için dedikodu boş laf değildi. Hayatta kalma bilgisiydi. Çünkü o dünyada tehlike sadece çalılıkların arasındaki bir yırtıcıdan gelmiyordu. Bazen tehlike seninle aynı ateşin başında oturan birinden de gelebilirdi. Bir insan iyi avcı olabilir ama avı paylaşmıyorsa güvenilmezdi. Güçlü görünebilir ama tehlike anında grubu terk ediyorsa riskliydi. Çok konuşabilir ama sürekli yalan söylüyorsa bütün kabilenin dengesini bozabilirdi. Ateş başında fısıldanan küçük cümleler kabilenin görünmez kayıt defteriydi. Kim sözünü tuttu, kim hasta birine yardım etti, kim avdan payına düşenden fazlasını aldı. Bu bilgiler grubun içinde sessizce dolaşıyor ve herkesin zihninde bir güven haritası oluşturuyordu. Yuval Noah Harari'nin popüler hale getirdiği dedikodu teorisi de tam olarak buna dikkat çeker. İnsan dili grup içindeki ilişkileri, ittifakları ve güven sorunlarını yönetmek için de gelişmiş olabilir. Bu yüzden dedikodu ilk insan topluluklarında kaba bir merak değil, sosyal bir erken uyarı sistemi gibiydi. Kiminle ava çıkılır, kime çocuk emanet edilir, kimin sözüne inanılır. Bütün bunlar ateş başında anlatılan hikayelerle belirleniyordu. Ama dedikodu sadece kötüleri görünür kılmadı. Cömert olanı, cesur olanı, hasta birine bakanı ve avını paylaşanı da kabilenin hafızasına yazdı. Böylece itibar insanın ikinci bedeni gibi çalışmaya başladı. Bugün bile birinin nasıl biri olduğunu anlamak için hakkında ne söylendiğine bakmamız tesadüf değil. Değişen sadece ateşin yerini ekranların alması oldu. Ama Sapiens'in önünde daha büyük bir sorun vardı. Dedikodu küçük gruplarda işe yarıyordu. Peki grup büyüdüğünde ne olacaktı? Bir insan zihni kaç kişinin yüzünü, karakterini, iyiliğini ya da ihanetini aklında tutabilirdi? Cevap beynimizin kıvrımlarında sosyal ilişkileri yöneten o en dış katmanda saklıydı. Bilim dünyası bu sorunun cevabını çok sonraları antropolog Robin Dunbar'ın çalışmalarıyla netleştirecekti. Dunbar, primatların beyin hacimleriyle kurabildikleri sosyal grupların büyüklüğü arasında ilişkiyi inceledi. Ortaya çok net bir matematik çıktı. Bir canlının beyni ne kadar büyükse takip edebileceği ilişki ağı da o kadar genişliyordu. Bizim biyolojik limitimiz neydi? Hesaplamalar tek bir noktayı işaret ediyordu, yaklaşık 150 kişi. Bugün bilim dünyasında buna Dunbar sayısı diyoruz. 150 bir insanın yüzünü, karakterini, topluluğa olan sadakatini ve geçmişini eksiksiz halde zihninde tutabileceği maksimum sınırdı. Ateş başındaki o fısıltılar bu sayıya kadar kusursuz işliyordu. Çünkü 150 kişilik bir grupta herkes birbirini şahsen tanırdı. Kimin kiminle dost olduğu, kimin kime borçlu olduğu, kimin güvenilmez olduğu net bir şekilde hafızadaydı. Düzeni korumak için ekstra bir mekanizmaya gerek yoktu. Ama
kabile büyüdüğünde, sayı bu kritik eşiği aştığında sistem kilitleniyordu. Herkese aynı hassasiyetle takip etmek imkansızlaşıyor. O güne kadar düzeni sağlayan dedikodu yetersiz kalıyordu. Tanımadığın, güven haritanda yeri olmayan insanlarla aynı ateşi paylaşmak risk yaratıyordu. Bu yüzden kadim atalarımız çok doğal bir evrimsel refleks gösterdiler ve bölündüler. Grup 150 sınırına dayandığında içlerinden bir kısmı ayrılıyor ve yeni bir kabile kuruyordu. Biyolojimiz daha büyük bir kalabalığı tek bir ortaklık altında tutmaya izin vermiyordu. İşin en büyüleyici tarafı ne biliyor musunuz? Aradan on binlerce yıl geçti, gökdelenler inşa ettik, kıtaları birbirine bağladık ama beynimiz hala o antik sınırda çalışıyor. Bugün sosyal medya hesaplarınızda binlerce takipçiniz ya da arkadaşınız olabilir. Ekranlar bize devasa bir topluluğun parçasıymışız gibi hissettirebilir ama gerçekçi olalım. Hayatından gerçekten haberdar olduğunuz, başınız sıkıştığında çekinmeden arayabileceğiniz ya da karşılaştığınızda saniyeler içinde zihninizde bir güven ilişkisi oluşturabileceğiniz insan sayısını alt alta yazın. Göreceksiniz ki o sayı hala o kadim 150 sınırının etrafında dönüp duruyor. Teknoloji dünyayı değiştirdi ama Sapiens beyni hala o küçük avcı toplayıcı grubunun kapasitesiyle çalışıyor. Bu açıdan bakınca madem biyolojik sınırımız 150 kişiydi, nasıl oldu da milyonlarca insan aynı şehirlerde birbirini hiç tanımadan bir arada yaşayabildi? Sapiens beyni bu biyolojik duvarı aşmak ve düzeni korumak için hangi gizli yasaları, hangi tabuları icat etmek zorundaydı? İşte bu noktada Sapiens'in o en büyük yeteneği devreye girdi. Ortak inançlar ve kolektif hayal gücü. Birbirini hiç tanımayan yüzlerce hatta binlerce insanın kavga etmeden bir arada yaşayabilmesi için kişisel güven ilişkisinden daha büyük bir şeye ihtiyaç vardı. Herkesin aynı görünmez kuralların önünde eğilmesi gerekiyordu. Yazılı kanunların, mahkemelerin ya da anayasaların olmadığı o dünyada toplumsal düzeni çok güçlü bir kavram sağladı. Tabular. Bugün tabu kelimesini basit bir batıl inanç gibi görebiliriz ama o dönemde tabular insanlığın ilk yazısız hukuk sistemiydi. Belirli bir mevsimde o nehirde avlanmak yasaktır. O kutsal bölgedeki ağaçlara dokunulmaz ya da avlanan eti kabileyle paylaşmamak uğursuzluk getirir. Bu kurallar sadece mistik hikayelerden ibaret değildi. Kaynakların tükenmesini engelleyen, kabile içindeki barışı koruyan çok pratik toplumsal kararlardı. Peki başlarında bir polis ya da otorite beklemezken insanlar bu kurallara neden itaat ediyordu? Çünkü korku sadece fiziksel bir cezadan ibaret değildi. Bir kabile üyesi ortak bir tabuyu çiğnediğinde sadece yanındaki insanların öfkesinden korkmazdı. Gecenin karanlığında onu izleyen ataların ruhlarından, doğanın o gizemli gazabından çekinirdi. İşte bu inanç insan zihninde çok büyük bir dönüşüm başlattı. Otokontrol. İnsan hiç kimsenin görmediği, kimsenin onu izlemediği o karanlık anlarda bile kurallara uymaya başladı. Çünkü zihninde onu her an izleyen görünmez gözler vardı. Vicdanın, ahlakın ve toplumsal sorumluluğun ilk tohumları o görünmez korkularla atıldı. Sapiens, şehirlerine fiziksel duvarlar örmeden çok önce zihnine görünmez inanç duvarları ördü. Ve bu ortak kurallar sayesinde birbirini hiç tanımayan binlerce insan aynı amaca hizmet ederek devasa topluluklar kurabildi. Ancak bu sistem sadece huzur ve düzen getirmekle kalmadı. İnsanın ruhuna bugün bile kurtulamadığımız çok ağır psikolojik bir yük de bıraktı. Kabilenin kurallarına uymak hayatta kalmanın tek yoluydu. Peki o kuralların dışına çıkan, kabile tarafından reddedilen bir insana ne oluyordu? Bugün yaşadığımız o derin yalnızlık ve beğenilmeme korkusu o eski avcı toplayıcı genlerinden bize nasıl miras kaldı? Kadim dünyada bir suçluyu ya da kabilenin huzurunu bozan birini cezalandırmak için parmaklıklar ardına kapatamazdınız. Çünkü hapishaneler yoktu. Avcı toplayıcı gruplar şaşırtıcı derecede eşitlikçi yapılardı. Ortada biriktirilecek bir mal, mülk ya da toprak olmadığı için bugünkü anlamda sınıfsal ayrımlar veya mutlak diktatör liderler bulunmuyordu. Bir insanın kabiledeki yerini belirleyen tek şey diğerlerine verdiği güven ve itibarıydı. Bu yüzden topluluğun kurallarına uymayan, bencilce davranan birine verilen ceza da fiziksel değil, sosyaldi. Birini hücreye kapatmaktan çok daha mutlak, çok daha amansız bir ceza vardı. Sürülmek. Ateşin o koruyucu sıcak çemberinden çıkarılmak, zifiri karanlığın
vahşi hayvanların ve amansız doğanın ortasında tek başına bırakılmak demekti. Yalnız kalmış bir sapiensin tek başına devasa bir ava alt etmesi ya da geceleri kendini koruyabilmesi neredeyse imkansızdı. Kabileden dışlanmak doğanın kucağında kesin bir ölüm fermanıydı. Sosyal ölüm, fiziksel ölümü de beraberinde getiriyordu. İşte bu yüzden kabilenin seni onaylaması, seni sevmesi ve o ateşin sıcak çemberinde tutması sadece sosyal bir arzu değildi. Hayatta kalmanın ilk ve en temel kuralıydı. Şimdi binlerce yıl ileriye, bugüne, kendi dünyamıza dönelim. Neden bir topluluğun önünde konuşurken kalbimiz yerinden çıkacak gibi çarpar? Neden birileri bizi eleştirdiğinde ya da bir grupta dışlandığımızda göğsümüzü sıkıştıran o derin fiziksel acıyı hissederiz? Bugün nörobilim insanları modern insanın sosyal olarak dışlandığı anları incelediklerinde çok çarpıcı bir gerçekle karşılaştılar. Biri tarafından reddedildiğimizde ya da bir topluluğun dışında bırakıldığımızda beynimizde tıpkı fiziksel darbe aldığımızda acıyan bölge tetikleniyor. Yani zihnimiz için sosyal bir dışlanma ile fiziksel bir yaralanma arasında hiçbir fark yok. Beynimiz o duygusal acıyı bir mızrak darbesi almışız gibi gerçek bir acı olarak kaydediyor. Çünkü ilkel zihnimiz aradan geçen binlerce yıla rağmen hala o çalılıkların arkasındaki tehlikeyi seziyor. Bugün güvenli odalarımızda ekranların başında oturuyor olsak da sapiens beyni hala o antik reflekslerle çalışıyor. Sosyal medyada aldığınız olumsuz bir eleştiri, bir mesajın cevapsız kalması ya da bir arkadaş grubunda kabul görmemek ilkel zihniniz tarafından bugün bile tek bir şekilde tercüme ediliyor. Dikkat et. Kabileden sürülüyorsun ve yalnız kalırsan öleceksin. Modern dünya bize sosyal anksiyete ya da beğenilmeme korkusu gibi yepyeni psikolojik terimler hediye etmiş olabilir. Ama tüm bu kaygılar modern hayatın getirdiği yapay sorunlar değil. On binlerce yıl öncesinden o karanlık ormanlardan bize kalan derin birer evrimsel miras. Bizler o zorlu coğrafyada topluluğun onayını kaybetmekten en çok korkan, kabileye en sadık kalan avcı toplayıcıların çocuklarıyız. Kendimizi ne kadar modern, ne kadar bağımsız tanımlarsak tanımlayalım, içimizdeki o antik insan hala o ateşin başındaki yerini korumak için çırpınıyor. Neon ışıkların altında yürürken bile arkasındaki o karanlık ormanın fısıltısını dinliyor. Bugün Sapiens'in sadece doğayla değil, kendi türüyle de nasıl başa çıkmayı öğrendiğine baktık. Dedikodu güveni takip etti, tabular sınırları çizdi, paylaşım ise kabileyi ayakta tuttu. Yani insanlık hayatta kalmak için önce birbirini anlamayı öğrenmek zorundaydı. Eğer buraya kadar izlediysen benim için özel birisin, çünkü ben günün stresini üzerimizden atalım ve bilim ağır bir şey olmasın, gün içerisinde de huzurla, mutlulukla dinlenebilsin diye rahatlatıcı bilim diye bir şey uydurup bunu anlatmayı seçtim. Sen de bunu sonuna kadar dinledin. Yani senin burada olman benim amacıma ulaştığım anlamına geliyor. Beni daha fazla anlatma konusunda teşvik eden, beni mutlu eden özel birisin. Ben Ciyodak. Bugün de geçmişimizin sessiz bir köşesine birlikte baktık. Çayınızdan son bir yudum alın ve unutmayın, bazen bugünkü en modern korkularımızın bile kökü çok eski bir ateşin başında saklıdır.